Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün Sony Alpha 6500 hakkında konuşacağız. Dün Sony bir sürpriz yaptı ve Alpha 6300'ün yeni versiyon olan Alpha 6500'ü duyurdu. 6300 çıkalı neredeyse 8 ay oldu ve gayet iyi bir makinaydı. Ama Sony yine daha önceki makinalarında yaptığı gibi çok kısa süre içerisinde makinaları güncelleyerek piyasaya yeni ürünler sürdü. Bu anlaşılan bu şekilde gidecek çünkü daha önce hatırlarsanız Sony 6 tane full frame makine çıkardı. 3 sene, yani 2 sene içerisinde. Ve APS-C makineler Alpha 6000, 6300, şimdi 6500. Ondan önce daha küçük sensörlü RX serisi kameralar, Alpha 7R serisi kameralarla aynısı sensöre, full frame sensöre sahip kompakt makineler. Bir dolu makine üretiyor Sony. Bu ne kadar iyi bir şey tam bilemiyorum. Şeyi düşünürseniz bir makine aldınız Şubat ayında, 2016 Şubat'ta. 6300 çıktı. Yeni. Çok güzel. Amerika'dan bir arkadaşınız geliyordu. Size getirdi. Ve tonla para ödediniz. 7 ay sonra yenisi çıkıyor. Yani biraz o makineyi kafanızda kırmak isteği doğurabilecek bir hareket. Yani ben şunu isteyebilirdim. 6300'ü kardeşim Şubat 2016'da çıkar mı? 5-6 ay sonra, hatta belki 3-4 ay sonra 6500'ü çıkar ya da 6300 adıyla çıkar ama 6500 özelliklerini ekle. 6300 kullanıcılarının makinelerini satıp 6500 alacaklarını zannetmiyorum. Yeni kullanıcıları hedefliyor ama 6300 sahiplerinin bir içleri vuruldu bence. Sony makineler menülerinin berbat olması dışında bence muhteşemler ve eskiden lensler biraz sıkıntıydı. E-mount'ta. Şu anda çok daha iyi. Alabildiğine lens takabiliyorsunuz. G-Master gibi lensler de geldi. Sony özellikleri açısından muhteşem, beni cezbeden bir makine. Ama bir şekilde işte bu tarz senede bir yeni bir makine duyurma gibi özellikleri nedeniyle de biraz beni itiyor. Yani bir Sony'ye geçtiğimi göremiyorum kendimde. Yani bir makine aldığım zaman ben gönül rahatlığıyla 3-4 sene o makineyi kullanacağım. Kimse benim elimdeki makinenin içine tornavida sokup özelliklerini mahvetmiyor yeni bir makine çıktı diye. Anlıyorum, evet, ama insanın içi buruluyor hakikaten de. Şimdi tonla para harcıyorsunuz bir makine alıp ve daha iyisini çıkartıyor adam. Sen biraz salak hissediyorsun yani kendini şimdi. Neden ben 7 ay önce tonla parayı bu makineye yatırdım diye. Yani kimse parayı kolay kazanmıyor. Tamam, Sony hakkında varyansın etmek yeter, bu kadar. Biraz makinelerin özelliklerinden bahsedelim. Temel olarak makinelerin bütün özellikleri aynı. Sadece yeni eklenen birkaç özelliği var 6500'de. 6300 zaten çok iyi bir makinaydı. X-T2 ile bence kapışabilecek tek makine o formatta 6300. Şu anda hatırlamayıp atladığım bir şey varsa bilemiyorum ama 6300 fokus açısından muhteşemdi. Ve X-T2 çıktığı vakit 6300 ile karşılaştırıldı ve 6300'den daha iyi olduğu söylendi. Tek tek özellikleri sayalım. Arada ben farkları da söyleyeceğim. Sensörler aynı sensör. 24 megapiksellik APS-C sensör 6000 piksele 4000 piksellik fotoğraflar çekiyor. Tamamen aynı sensör. İlk ilginç özellik sensör, kamera içerisinde bir sensör üzerinde stabilizasyon var. Nasıl Türkçeleştireyim? In-body image stabilization. Gövde içerisinde fotoğraf stabilizasyonu yapabiliyor 5 eksenli. Bu iyi bir özellik. Özellikle fotoğrafta iyi. Videoda in-body image stabilization'ın bir takım böyle kenarlarda fotoğrafı ittirme gibi özelliklerini gördüm. Kendim kullanmadım ama gördüm. O yüzden optik stabilizasyonu daha seviyorum ben. Daha da tercih ederim. Ama sıfır stabilizasyona göre çok daha iyi bir özellik. Ayrıca E-mount, bir dolu lens takabiliyorsunuz. Eski lensler de takabiliyorsunuz. O lensler stabilize oluyor olacak. İşte böyle bir avantajı var in-body image stabilization'ın. Ve Alpha 6500'de bu var. 5 eksenli. Aynı zamanda lens içerisindeki optik stabilizasyonla da ortak çalışabiliyor. Sonuçta kaç stop kazanç sağlıyor ekstradan onu bilemiyoruz. Sadece
Kamera içerisindeki stabilizasyonu kullanırsanız 5 stopluk bir kazanç sağlıyorsunuz. ISO aralığı tamamen aynı. %25.600 arası ve 51.200'e genişletebiliyorsunuz. Bir fark yok. Yeni işlemciden dolayı Alpha 6500'deki daha az noise'lu fotoğraflar çektiğini söylüyor. Bence çok güzel bir özellik. Okey, 6500'ün fokus sistemi 6300'de aynı. Ama sonuçta yeni bir firmware ile çıkıyor olacak. 6500'e uygun yazılmış. Ve aradan 7-8 ay geçti. X-T2'nin de nasıl olduğunu gördüler. Fokus konusunda bence X-T2'den daha iyi olacaktır. Zaten Sony biraz bu şekilde çalışıyor. Yani Alpha 6000'lerle fokus sistemini geliştiriyor. Alpha 7 serisiyle video konusunda daha iyi özellikler ekliyor ya da yani fotoğrafa yönelik daha iyi özellikler ekliyor. Saniyede 11 kare fotoğraf çekiyor. Gayet hızlı. X-T2'yi düşünün. 8 FPS fotoğraf çekiyor. Alpha 6311 FPS fotoğraf çekiyor. Ve bunu yaparken hala fokusu track edebiliyor. X-T2'ye battery grip taktığınızda bu hızlara ulaşabiliyor. Hatırlatırım. Arka taraftaki LCD ekran tamamen aynı çözünürlük olarak. Ama Alpha 6500'te touchscreen var. Touchscreen bence bundan sonra artık bütün makinalarda önümüze çıkacak. Belki giriş seviyesi makinalarda göremeyeceğimiz bir özellik olabilir ama bence bundan sonra bütün makinalarda göreceğiz touchscreen'i. Alpha 6500'de de gözünüz vizördeyken touchscreen'e baş parmağınızla dokunarak fokus noktalarını kaydırma özelliği eklemişler ki bence muhteşem. X-T2'de de kesinlikle touchscreen olmalıydı. Koymadıkları için ve bu özellikleri eklemedikleri için bence büyük eksiklik. Alpha 6300'e göre Alpha 6500'ün işlemcisi çok daha hızlı. Daha önce dediğim gibi daha az noise fotoğraf çekiyor. 6500 parmağınızı basılı tuttunuz. Seri modda bir dolu fotoğraf çektiniz. Alpha 6500'de fotoğrafları daha çabuk görüyorsunuz. Bir yandan da çok önemli başka bir özellik var Alpha 6500'de geliştirilen. 6300 ile 21 tane peş peşe RAW fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yani 11 FPS'de çektiğinizi düşünürseniz yaklaşık 2 saniye içerisinde buffer doluyor. Alpha 6500'de 11 FPS'de fotoğraf çekerken JPEG çekiyorsanız 300 kare peş peşe çekebiliyorsunuz. Yani bu neredeyse 30 saniyelere yakın. 30 saniye boyunca aralıksız fotoğraf çekiyorsunuz. Kimse yapmaz bunu. Profesyonel spor fotoğrafçıları da bunu yapmaz. 3'er saniyelik maksimum belki fotoğraflar çekerler. Biraz abartı ama buffer'ınızın dolmayacağını bilmek JPEG'le iyi bir özellik. Aynı zamanda 100 tane RAW artı JPEG çekebiliyor. Yani 5 kat arttırılmış buffer'ın büyüklüğü. İki makinede de bağlantılar, wireless bağlantılar aynı şekilde. Wi-Fi var ikisinde de. NFC var. Video özelliklerine gelecek olursak 6300 video konusunda gayet başarılı bir kamera. Hatta Sony'ler arasında bildiğim kadarıyla 4K internal çeken ilk kamera ve bunu ısınmadan yapan ilk kamera. Şimdi 6500'de video özellikleri hemen hemen aynı. Yani 4K 30 FPS çekebiliyor ikisi de. 1080p'de 120 FPS çekiyor her ikisi de. Ama 6500'ün bir özelliği var. Saniyede 1 kareden saniyede 120 kareye kadar aradaki bütün tam sayıları seçebiliyorsun. 43 FPS'ye mi ihtiyacınız var? Bilemiyorum niçin. Ama 6500'de bunu yapabiliyorsunuz. Her ikisi de 100 megabit saniye video çekiyorlar. D810'un yeni versiyonda olması gereken en önemli özelliklerden biri olarak bunu söylemiştim. 100 megabit saniye çekebiliyor olması gerekiyor buradaki gibi. Ayrıca Nikon D810'da olmasını, yıllardır olmasını istediğim bir özellik var 6300 ve 6500'de ve bunu çok başarıyla yapıyorlar. Nedir? Sensörün tamamını kullanıp 4K görüntü üretiyor. Ama işin ilginç yanı şu, 6300 ile 6500 bütün pikselleri kullanıyor bu işi yaparken. Aradaki fark şu, gidin bir tane fotoğraf çekin, hemen ardından aynı kadrajda bir de video çekin. İkisinin arasındaki netlik farkı o kadar büyük ki, işte bu 6300 ile 6500'ün yaptığı bu sample işlemini yapsın istiyorsunuz makine. Çünkü acayip bir netlik farkı yaratıyor videolarda. Ben boş yer istemiyorum. Noise ve netlik ve Monier. Evet, video özelliklerine devam edelim. Super 35 formatında 6K'lık bir görüntü alanını okuyup 4K'yı küçültüyor dedik. HDMI'den 4.2.2 çıktı, temiz çıktı veriyor. Internal kaydederken de 4.2.0 kaydediyor. Gayet iyi. Tıpkı
Alpha 7 S2'de olduğu gibi S-Log 3 var. Her iki makinede de 6300'de de 6500'de de. Her iki makinede de mikrofon giriş var ama kulaklık çıkışı yok. Ve pil ömürleri 6300'de 310 kare, 6500'de 350 kare. Elektronik vizörü kullanırsanız, arkadaki LCD ekranı kullanırsanız 400 kareye çıkıyor. Bence hiç fena değil. Hiç fena değil. Gövdeler arasında hiç fark yok. Neredeyse hiç fark yok. Resimleri yan yana ileri geri baktığınız zaman 6500'ün tutamağının biraz daha derinleştirildiğini fark ettim. Onun dışında butonlar, her şey, bütün kapaklar, üstteki, alttaki bütün giriş çıkışların hepsi aynı. Zaten 7 ayda neyi değiştireceksin abi? Yani Kasım ayında Amerika'da $1400'a çıkacak 6500. O dönemde bir arkadaşınız geliyorsa iyi yakalamaya çalışsın bir yere işte New York'tan falan. 6300 çok eski bir makine değil. Hala onu almayı düşünebilirsiniz bence. 6500 çıktıktan sonra da özellikle fiyatı düşüyor olacak. Şu anda mesela B&H'te 6300 $1000'a satılıyor. Ve çok güzel bir makine. Bunu almak da düşünülebilir. Hatta Alpha 7 serisi bir makineniz varsa bile bence spor fotoğrafçılığı açısından 6300'ü yanına koyabilirsiniz eğer o tarz fotoğraflar çekiyorsanız. Ayrıca video özellikleri de çok iyi olduğu için yine S-Log 3'ten dolayı Alpha 7 serisi bir kameranın yanında bence çok iyi bir yedek kamera. Evet, sanırım bütün özelliklerinden bahsettim ama en çok 8 ay sonra yeni bir ürün çıkartarak 6300 sahiplerinin birazcık içini burkan Sony'den dem vurdum bu videomda. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın, kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Dün Sony bir sürpriz yaptı ve Alpha 6000 bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni yerimden hoşçakalın.